Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün günlerden Katmer günü Kayseri'nin özel, çok nefis olan katmer tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Sizlere şu anda iyi seyirler diliyorum. Hemen işlemimizin başına geçiyoruz. Yoğurma kabımın içerisine Kayseri'de katmer hamuru çoğu zaman mayalanmaz, maya olmaz. Ben mayayı koyuyorum ve hemen arkasından işlemi devam ediyoruz. Yani ekşitmeye, kabarmasını beklemeden yapıyoruz. Çok az bir şekilde gördüğünüz gibi mayamı içerisine ilave ediyorum. Bu birazcık da hamuru yumuşak tutsun diye yapıyorum. Ama büyüklerimiz maya koymazlardı. Yani fark etmez koysanız da koymasanız da ama Kayseri'nin özelliği oydu. Bir su bardağı dolusu 200 milim olan bardaklar su ve sütümü de ilave ediyorum. Ve şimdi 5 bardak unumu getirdim. Bir tatlı kaşığı şekeri ilave edeyim. Anneannemin bu tarifini eskiden Kayseri'de gel kızım yarın bir gün elin kapısına gideceksin. Hamur yoğur derler, katmer yap derler. Sen yapamazsın yavrum. Daha genç kızdık o zamanlar. Tabii böyle ölçü falan yoktu. Hemen doldururlardı. Getir şu ilağını hele ilağın derlerdi böyle kaplara. Getir şu ilağını. Hemen içerisine doldururdu ununu güzelce yoğururdu. Bizi de başından ayırmadan tarifini bize gösterirdi. Şimdi 5 bardak unumuzu dediğim gibi elimle güzelce yoğurmaya başlıyorum. Orta yumuşaklıkta güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurumu toparladıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı elime koyarak hamurumun yoğurup daha güzelleşmesini sağlamak için böyle elime dökerek hamuru toparlıyorum. Kayseriler gerçekten hamur işinde çok güzel, çok ustalar, çok da güzel yaparlar. Bizler de yapmaya çalışıyoruz onların çocukları, torunları olarak. Yoğurduğum hamuru kenara bir 5-10 dakika dinlenmesi lazım. Yoğurduktan sonra hamurumuz kenarda dinlenirken ben de arasına süreceğim yağ ve tahini ayarlamaya çalışıyorum. 120 gram kadar böyle yağımı katı yağdan hangisini isterseniz ister tereyağı ister margarin hangisini isterseniz koyabilirsiniz. Ve şimdi erittikten sonra içerisine tahinimi ekleyeceğim ki kenarda birazcık soğusun. Hemen tahini içerisine koymayın. Çünkü tahin böyle biraz kesilir, güzel olmaz. Yağımız biraz soğuduktan sonra içerisine 4 yemek kaşığı tahin koyuyorum. Eğer tereyağınız tuzluysa tuz atmanıza gerek yok. Ama tuzsuz bir tereyağsa bir çimdik tuz atarsanız daha lezzetli olur. Böyle karıştırıyoruz. Hangi şehirden, hangi ülkeden seyrediyorsanız bana merhaba der misiniz? En azından beni nerelerden izleyenleri bilmiş olacağım ve bu şekilde de mutlu olacağım. Hamurunuzu ister 3 parçaya, ister 2 parçaya bölebilirsiniz. Ben 3 parçaya böldüm. Tezgah üzerinde açtığım için 3 beze beni idare ediyor yani. Büyük tahta olsa 2 beze de yapabilirdim. Erittiğim malzemeyi 3'e böleceğim şimdi ve güzelce hemen biraz kapatıp bir 2 dakika böyle beklesin. Açmam daha kolay olsun. Güzelce kolaylaştı. Çok konuşuyor demeyin lütfen. Anlatmadan da bu işler biraz sıkıntılı oluyor. Açtığım hamurun üzerine elimdeki tahin ve tereyağını 3'e bölüyorum. Her tarafına gelecek şekilde katlayıp bu şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Kenarlarından incecik kıvırıyorum.
Ve ortasından şimdi güzel bir delik açıp ortadan başlıyoruz kıvırmaya. Böyle daha tel tel daha güzel olur. Ve çok önemli olan da kıvırdığımız hamuru tezgah üzerine çarparak büyütmektir. Elimden açarken tezgaha çarpıyorum. 3 eşit parçada güzelce 3'e ayıracağım. Kıvıra kıvıra yapıyorum. Çiçekli tepsimin içerisine yine koyup üzerini kapatıyorum. Buzdolabında hamurumun çekmesini bekliyorum. Çeken hamurumuzu bu şekilde artık açıp tavamın ısınmasını bekliyorum. Çok hızlı bir ateşte pişirmeyin. Böyle orta ateşte pişirirseniz daha leziz, daha güzel olacak. Hamurun içi de pişmiş olacak. Zaten kalın bir hamur yapmıyorum. İnce bir hamurla katmerlerimizi yapıyoruz. Bu şekilde açtıktan sonra sacın üzerine korken yine biraz topluyor. Onun için biraz büyük açarsanız sacın üzerinde koyduğumuzda topladığında yine de ince kalmasını sağlayın. Tekrar oklavanın üzerine geçirerek açtığım bütün bezeleri kenara koydum ve şimdi de pişirmeye başlayacağım. Bu arada anneanneme de geçmişlerimize hepsine Allah'tan rahmet diliyorum onlara da. Her pişirdiğimde de aklıma gelir. Ve sacımızı yaktık güzelce orta ateşte pişirmeye başlayalım. Biraz bekledikten sonra hemen diğer tarafını çeviriyorum. 2 kere çevirirsem katmerler pişmiş olur. Dediğim gibi anneannemiz bize yemeğin derdi. Önce katmerlerin oynaması lazım. Katmerler oynadıktan sonra sizlere vereceğim derdi. Derdim ki niye böyle söylüyor anneannem? Oynamak ne demektir? Demek ki oynamak buymuş. Ben de sonradan öğrenmiş oldum. Şimdi katmerlerimizi hemen oynatalım. Pişirdiğim katmerlerden 4-5 tanesini elime alacağım. Ve bir büyükçe örtü serdim altına sağa sola sıçramasın diye. Hepsini birden 5 tanedir. Oynamak buymuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde yere vuruyoruz. İçini oynatıyormuşuz böyle. Daha tel tel oluyormuş. Bunu da öğrenmiş oldunuz umarım. Beni izlediğiniz için sizlere kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için. Umarım sizleri kırmadan, yormadan, rahatsız etmeden videomu paylaşmış oldum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın diyorum.